en çok merak edilen soruyla karşınızdayız. Dualtron Victor Limited mı? Dualtron Achilles Limited mı? Her iki modelde de Dualtron'un tüm modellerinde olduğu gibi ABS var. Orta segmentin üst versiyonlarında olan iki model artık her ikisi de tubeless lastiklerle. Truva Savaşları Part 2 başlasın. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Şener'le beraberiz. Evet, sevgili Alper Demirkaya ile birlikte bugün çok özel ve güzel bir çarpışma yapacağız. Ya bu biliyorsun en çok sorulan soru bu. Kesinlikle. Yani mesela Victor'un çeşitli modelleri geldi. Doğru. Achilles'un çeşitli modelleri geldi. Sürekli upgrade ediliyor ama o soru hiç değişmedi. Kesinlikle. Bugün onu yapıyoruz. Ya biliyorsun bundan aşağı yukarı bir 4-5 ay oldu. Hani o zaman normal hani Victor'larla işte Achilles'lerin karşılaştırmalarını yapmıştık. Ve aslında hani bunu bir ay sonra falan yapmayı düşünüyorduk ama hani gerçekten çok talep geldi. Yoğun bir tempo oldu. Geçen de hatta Instagram üzerinden sorduk hani yapalım mı diye. Hani hakikaten yüzlerce kişi yapılsın dedi. Bu soru değişmez. Evet yani özellikle bu hani tabii son versiyonlarıyla hani hem Victor Limited ve Achilles Limited hani çok böyle top noktalara geldiler. Hani fiyat performansları da yakın olduğu için hani nedir ne değildir inanılmaz bir bu anlamda beklenti var. İnşallah soruları yanıtlamayı düşünüyoruz. Evet o anlamda güzel bir konu oldu bugünkü konu. En çok sorulan soruya yanıt vereceğiz. Evet. Bir de çekimden önce seninle bir şey konuşuyorduk. Dedin ki yeni modeller organize ediyoruz, yeni modeller geliyor. Biraz istersen herkes öğrensin ondan bahsedelim. Tabii ki ya biliyorsun hani ara ara bahsediyoruz bu konuda. Güncel bilgileri paylaşıyoruz. Yani 2026 yılında hani Dualtron'da çok değişiklikler olacak. Çok farklı modeller var her segmentte diyebilirim bunu. Onun dışında hani bir iki tane de böyle çok enteresan model var fiyat performans anlamında. Hani piyasayı orada biraz kasıp kavuracağız diyebilirim açıkçası. Yani upgrade model değil, sıfırdan yeni model mi bunlar? Sıfırdan yeni model de var. Güzel. Evet hani dediğim gibi hani her segmentte var ama hani bir iki model var ki hani gerçekten hani orta segmentte fiyatıyla performansıyla hani çok farklı bir noktaya götürecek işi. Öyle bir model ki beni benden aldı diyorsun. Sabırsızlıkla bekliyoruz onları yani. Hadi bakalım. Gerçekten hani orada tüm kullanıcılara, tüm bütçelere hitap edecek çok farklı modeller geliyor yani. Hem tasarım olarak değişiklikler var hem performans olarak gerçekten başarılı. Artık şunu anladık. Yani bu Dualtron'da yenilikler bitmez. Evet. Yani bizim de en çok sevdiğimiz oluyor. Kendimizi yeniliyoruz. Bizler gibi o da. Yani hani sürekli yenilikler peşindeyiz. Hani daha fazla ne yapabiliriz? Kullanıcılar için daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? Hani Dualtron'da sağ olsun o konuda bizimle paralel ilerliyor. İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah. Gerçekten teknoloji hızlı ilerliyor. Markalar yanında bizde demin dediğin gibi o da çok önemli. Herkesin böyle bir kendisine bakıp upgrade etmesi lazım. Evet. Markalar da kendini upgrade ediyor. Teknoloji sürekli ilerliyor. İnsanların aynı yerde kalmaması lazım. Kesinlikle. Evet. O yüzden mümkün olduğunca hepimiz artık maksimum çaba gösterirsek bu yolda daha verimli ilerleyeceğiz. Araya da kamu spotu koyduk ha. Evet biraz öyle gibi oldu olay. Evet neyse kişisel gelişim oldu biraz. Aynen. İstersen daha fazla bekletmeyelim. O zaman hazırsak bu muhteşem çarpışmaya başlayalım. Başlayalım. Evet, Dualtron Maçka Store'da bu hafta da yine birlikteyiz. Bu hafta gerçekten en çok sorulan sorunun cevabıyla belki karşınızda olacağız. Yıllardır hep sorulan soru. Evet, yani özellikle hani Victor Luxury falan çıktı ve Achilles çıktıktan sonra hep en çok sorulan sorulardı. Kesinlikle. Ve hani Dualtron Victor Limited bir tarafta, Dualtron Achilles Limited bir tarafta. Şimdi bu soru biliyorsun hani günden güne hep vardı ama artık
bu iki modelin şu an limited versiyonları geldi. Yani hep mesela aralarda eksiler artılar vardı kendi işlerinde işte çok fazla. Ama şimdi hani gerçekten çok fazla artılar geldi hepsine. Ve hepsi birbirine biraz daha yaklaştı. Fiyatları da yakın ama belli farklılıklar da var. Tabii. Dolayısıyla hani şu anda bu soru değerini daha da arttırmış oldu. Daha da çok merak edilir hale geldi. O yüzden daha fazla kullanıcılarımızı sabırsızlandırmadan bu videoyu da çekmek istedim. Hadi bakalım. Hazırsan o zaman başlıyorum. Tamam. İstersen hani bir genel bilgi de verelim. Hani belki bilmeyen izleyicilerimiz de olabilir modellerin detaylarını. Şimdi Dualtron Victor Limited, Dualtron Achilles Limited ikisi orta segmentin üst versiyonlarında olan iki model. Fiyatları da birbirlerine yakın diyebiliriz. Makul bir fark var arada. Şimdi öncelikle motor güçlerinden başlayalım ve karşılaştırmalı olarak gidelim. Tabii. Dualtron Victor Limited 4300 wattlık iki motora sahip. Achilles'e geldiğimizde buradaki motorumuz ne oluyor? Achilles Limited'da 4650 wattlık bir motor gücümüz var. Yani aslında burada yakın diyebiliriz ama Achilles'in biraz daha motor gücü biraz daha kuvvetli. Yüksek bir miktar daha. Onun dışında bataryalara gelelim. Evet. Bataryalarımızda biliyorsun bu sene getirdiğimiz makinelerde Samsung bataryaya geçtik ve bataryada her iki model içinde 60 volt 35 amper Samsung bataryamız var. Dolayısıyla bataryalar aynı. Bataryalar aynıysa o zaman ne oluyor? Hani 3 aşağı 5 yukarı menzillerimiz de yakın diyebiliriz. Doğru. Ama burada tabii ve hızlarımız da biraz yakın diyebiliriz. Ama burada tabii ağırlık faktörleri, işte makinelerin şasilerinin farklılıkları devreye giriyor. Kasa o yüzden var. hız ve range ile ilgili de kısa bir bilgi verelim. Dualtron Victor Limited'da hızlarımız 70-75 civarıyken hani Achilles Limited'da da 75 belki 80 civarlarında. Yine yakın olmakla beraber ama ufak böyle %5'lik belki bir artış olduğunu söyleyebiliriz Achilles Limited 80-85 rahat yapıyorlar. Ben YouTube'da evet yani bunların daha fazlası da oluyor hani zaten ama biliyorsun hani geçen seferlerde de söylediğimiz gibi burada kullanıcı kişiye faktörü göre değişiyor, doğru. Hani hem kullanıcının fiziksel yapısı yani ve ağırlığı ve ayrıca kullanım tarzı, kullanım kabiliyetleri de tabii ki makinenin ayarları da tabii ki hani yapılmış o anki ayar kondisyonları da gerçekten hız anlamında ve menzil anlamındaki verilerde büyük etken oluyor. Onu da net olarak söyleyebilirim. Ayarlardan bahsederken bir anda aklıma ne geldi biliyor musun? Ben Victor Luxury Plus'ı aldığımda biraz evde ayarlarla oynadım. Bilmiyordum çünkü özellikleri. Ben bir şeyi 100'den 10'a getirdim ama ne olduğunu bilmiyordum. Sonra dışarı çıktım. İlk defa süreceğim. Ya gitmiyor. Evet. 3 kilometre 4 kilometre hızı geçemiyorum. Seni aradım. Doğru. Ya dedin sen şu ayarı indirmişsin galiba. Bir baktık 100'ü 10'a indirmişim. O da %10 kapasiteye indirmişim. Kesinlikle. Hani orada motor gücünün bu uygulamada speed limit olarak geçen kısım %100'de durması gerekir. Hani bunun da hani indirilecekse de hani %60'ların altına indirmememiz gerekiyor. Dediğin gibi hani %50'nin altına geldiğinde %10'lara 5'lere gibi makine çalışmaz hale geliyor. Yani motor kapasitesini çok alta indirmiş oluyoruz. Hani ayarlar önemli derken o yüzden aslında bu aklıma geldi. Yani kesinlikle. Sen düşünsene performans denemesi yapıyorsun makine %70'te mesela. Gibi. Anlamsız olur. Aynen. Artı dediğin gibi sürüş modları var. Yani burada ekonomik modlar, vitesler standart var. Modlar, climbing mod gibi. Aynen. Hani burada vitesler var. Bunların hepsi hıza etkileyen faktörler ve menzillere tabii. Artı ya da eksi yönde. Dolayısıyla hani buradaki kombinasyonlar çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu anlamda hani menzillerden de çok kısa bahsedeyim. Menzillerimiz de aşağı yukarı biliyorsun değişken olmakla birlikte kullanıcılara göre, kondisyonlara göre ortalama hani 60 kilometre ile 90 kilometre arasında veya 50 kilometre ile 90 kilometre arasında değişkenlik gösteriyor. Yani fabrika verileri daha yüksek ama realitelerle birlikte ortalama bu iki modelde de 80-90 km civarı menzil alabileceğimizi söylemek mümkün. Şimdi gelelim fren sistemine. Evet. Fren sistemimizde de ne var? Biliyorsun artık hep NAT kullanılıyor. NAT'ın 2 pistonlu fren sistemi var. Her iki makinede de hem Victor Limited'da hem Achilles Limited'da mevcut ve artı her iki modelde de Dualtron'un tüm modellerinde olduğu gibi ABS var. Evet, hepsinde var evet. Dolayısıyla bu iki model için gerçekten NAT'ın bu iki pistonlu fren sistemi ABS'li olarak çok faydalı ve gerçekten verimli çalışıyor. Evet. O anlamda da çok memnunuz. Upgrade etmek isteyen kullanıcılar tabii ki yapabilirler. Farklı fren sistemleri de mevcut elimizde. Piston sayıları farklı olarak veya marka olarak ama hani gerçekten çok yeterli ve verimli olduğunu söylemek mümkün. Kesinlikle. Bir diğer konuya gelelim. Biliyorsun hani artık hep kalın didon yapısına geçiyoruz. Hani bu ilk tandıruşla başlayan bir sistemdi bu. Artık hani hem iki modelimizde de kalın didon yapısına geçti. Hem katlama mekanizması çok daha kolay açılıyor, kapanıyor. Hani şu şekilde göstermem mümkün.
Şu şekilde. Eskiden ne zordu ya. Aynen. Falan. Ve dolayısıyla hani hata yapma riskini de ortadan kaldırıyor. Hani eskiden hani katlarken ederken biraz daha zorlanıyorduk. Hani orada düzgün yapmak gerekiyor ama burada hani ufak hamlelerle gerçekten bunu katlayıp açmak mümkün. Hem sağlam, titreme yok, gıcırtı yok. Gerçekten güzel ve ledler de tabii genişlediği için hani ışıklandırma da artmış oldu. Hani buradaki hani led kabloların giriş çıkış yaptığı yerler de açıldı. Hepsi güzelleşti. Dolayısıyla gerçekten hani çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Her iki modelde de zaten kornalarımız var, sinyalizasyonlarımız var, ön aydınlatmalarımız var. Ön aydınlatmalarımızı da şu şekilde açalım istersen. Ön aydınlatmalarımız da zaten 30'ar wattlık çok güçlü mini motorsun kendi orijinal farları olduğu için gerçekten çok verimli. Bütün yollarda neredeyse bütün işimizi rahat bir şekilde görebilir. Evet, doğru. Sinyalizasyonumuz var. Hani bunu söyleyebilirim. Her iki modelde de ön ve arka sistem olarak baktığımız zaman şu şekilde. Bunlar ortak noktalardı. Bir de son ortak noktayı size söyleyeyim. i4 ekranımız var. Evet. i4 ekran her ikisinde de mevcut. En son ekran tipimiz ve uygulama üzerinden de bütün ayarları yapabiliyoruz. Şimdi gelelim biraz farklılıklara. Hani neler var farklılıklar. Şimdi genel anlamda iki makine de benzer gözükse de aslında şasi yapıları biraz farklı. Doğru. Yani bu şekilde baktığımız zaman mesela uzunluk, dek uzunluğu ikisinde de aynı. Her iki modelde de ama Victor Limited ve Aşil Limited'ın deklerin genişliğine baktığımızda Aşilus'un dekinin yaklaşık 1,5 santim daha geniş olduğunu görüyoruz. Hani bu dediğim gibi kimilerine göre bir artı, kimilerine göre bir eksi olabilir tabii ki. Bu Achilus'taki biraz Thunder havasında bir dek. Kesinlikle. Evet. Ve genel şasisi de Thunder'la aynı zaten. Yani genel şasi yapısına geldiğimizde ve buradaki kol yapılarına, buradaki kollar birebir Thunder'da kullanılan kollar. Buradaki şasi yapısı da yine birebir Thunder'ın şasi yapısı. Evet. Ama Victor'a geldiğimizde benzer olmakla birlikte hani kol yapıları biraz daha farklılık gösteriyor. Kollara gelmişken biraz daha narin. Kesinlikle. Hani biraz daha şöyle diyeyim, naif bir görüntüsü var yani. Senin bir lafın vardı ya, kaslı. Diğeri daha kaslı bir görüntü veriyor o anlamda, kol anlamda baktığımız zaman. Onun dışında yine dediğim gibi hani benzerlikler olmakla beraber lastik boyutlarına gelelim. Şimdi mesela burada ana temel farklardan bir tanesi bu zaten. Hani Victor'da 10 inç lastiğimiz var ve tubeless lastiğe döndü biliyorsun. Yani bu yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Aynen. Victor'da tubeless'a döndü ama Achilus'ta mevcut tubeless'ı devam ettirmekle birlikte 11 inç lastiğini koruyor. Evet. Dolayısıyla hani buradaki en temel farklardan bir tanesi zaten lastik boyutları. Doğru. Hani lastik boyutu ne oluyor? Büyük olduğu zaman tabii ki hani yoldaki tutuş vesaire biraz daha artıyor. Ama hani küçük olmasının da artılarını işte bir yere sokarken, çıkarırken veyahut da sınırlı yerler varsa o anlamda da biraz daha pratik bir hale geliyor. Bu da dediğim gibi bakış açısına göre değişken olan konulardan, unsurlardan bir tanesi. Bir diğerimiz mesela burada bu şekilde baktığımız zaman bir sinyal modüllerimiz var. Şurada görüyorsun. Mesela burada normal standart sinyal ve far modülümüz varken Victor'a gelelim. Victor'da normalde Thunder 3'te kullanılan alüminyum düğme paneline geçildi. Hani burada mesela bir farklılık. Bu bir fark. Bu tamamen hani tabii ki kozmetik bir durum. Yani içerik olarak bir farklılık yok. Birebir aynı. Ama kozmetik olarak da böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Bu son Limited'larda gelen bir fark ayrıca. Evet. Kesinlikle. Yani dediğim gibi zaten hani kademe kademe sürekli bir şekilde süreç ilerliyor. Onun dışında bir de yan ayaklar var. Hani burada Aşil'de de göreceğin üzere zaten artık hepsinde yan ayaklar body ayak olarak geliyor. Evet. Victor Limited'da da aynı şey geçerli. O zaman temel olarak bir özetlemek gerekirse şöyle diyelim, Victor Limited'da daha dar bir dekimiz var. Aşil'inki biraz daha geniş, uzunluklar yakın. Lastik boyutlarımız farklı. Evet. Aşil'de 11 inçken Victor'da 10 inç. İkisi de tubeless lastik. Didon boylarımız aynı. Didon boyları da biliyorsun artık yeni tarzlarda. Daha yeni tarzda ve 6 santim daha uzun eski modellere göre. Evet. Bu da büyük avantajlardan bir tanesi. Ve bir diğer farka da geliyorum. Tabii hani dedik ya Aşil daha kaslı gibi görünüyor vesaire. Evet. Tabii bunun da bir getirisi olduğu gibi götürüsü de oluyor. Nedir o? O götürüsü de ne? Kilo, ağırlık. Evet. Yani arasında da ne var? Aşağı yukarı 4-5 kilo gibi bir fark var. Evet. Hani Victor Limited 3 aşağı 5 yukarı hani 36 kilo civarlarındayken Aşil'de 40-41 kilo bandında seyrediyor. Eğer dediğim gibi hani ağırlık faktörü çok önemliyse tabii ki Aşil tercih edilebilir ama önemliyse ki 5 kilo az bir fark değil. O zaman Victor Limited'a yürüyebiliriz. Yani ben şimdi anlattım. Bir de sen de fikrini söyle. Yani o zaman seninkisi hangisi şu durumda? Benimkisi ya hiçbir zaman değişmeyecek herhalde. Evet. Sen çok ben istikrarlısın. Victor serisinin bir fanatiyim. Evet. Benimkisi yeni upgrade olmuş
Victor Limited diyorum. Evet. Özellikle biliyorsun hani Hatice de o zaman konuşmuşlar Evet. bu mükemmel olmuş falan diye. Evet, evet. En son çektiğimiz videolardan. Buna mı bir geçsek tanesi de. diyor şimdi. Evet yani Victor Limited tabii hani bütün eksikler tamamlanıp dört dörtlük bir hale geldi. Evet. Kesinlikle. Benim fikrimde sorarsan ben de hep baştan beri Aşil fanıydım. Hem zaten biliyorsun karakter olarak da çok sevdiğim Sen daha güç ve kişilikti. hızdan yanasın. Evet yani ben de mesela Aşilciyim. Dolayısıyla benim seçimde Aşil'den yana olmuş oldu. Evet evet. Güzel model tabii ki. Aksesuarlara geleyim istersen. onu Aksesuarlarda da soracaktım. lastik değişiklikleri de yapabiliyoruz. Hani biliyorsun zaten hani Şuradan. şurada gösterebilirsin farklı yol lastiklerimiz, offroad lastiklerimiz gibi opsiyonlarımız da mevcut. Çocuk kaslarından bahsetmiştik. Bir Evet. de başka aksesuar şeyler var mı? Koruma ekipmanlarında yenilikler var mı? Ya da Şöyle, müzik ekipmanlarında. Hani şöyle bir şey var ondan bahsedebilirim aslında. Şöyle gelebiliriz. Hani burada daha önce de çok kullanıyorduk ama bunu çok belirtmemiştik. JBL'ler. Şu şekilde JBL'in böyle farklı versiyonları var. Hani bunlarda da müzik sistemi olarak bütün modellere monte edebiliyoruz. Bir de bunlar çiftli olarak monte edilebilip bu hoparlörler birbirlerine de bağlanıp stereo bir müzik sistemi Eşleniyor, veriyor. çok güzel bir stereo Dolayısıyla ses o veriyor. anlamda gerçekten verimli olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bir diğer konu da hani bir kez daha geçmek istiyorum. Bunu her zaman söylüyorum aslında. Hani demin sen kasklardan bahsettin. Hani özellikle korunma ekipmanlarını mutlaka takalım diyorum. Yani kask, eldiven, zaten eldiven de artık biliyorsun zorunlu hale geldi. Zorunlu oldu. Ve mümkünse dizlik, dirseklik veya korumalı mont gibi hani bunları mutlaka takalım. Yavaş veya hızlı gitmemiz hiç fark etmez. Biliyorsun kazaların büyük bir çoğunluğu düşük süratlerde şehir içinde gerçekleşiyor. Ama bu ekipmanlar olduğu zaman birçok şeyi bertaraf etmiş oluyoruz. Olmadığında da maalesef ki hani ufak bir şeyden bile ciddi sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden önce güvenlik diyorum. Kesinlikle. Yani biz biliyorsun çok sürüş de yaptık seninle beraber. Kesinlikle. Yani yıllarca yaptığımız bu sürüşlerde biz de dahil olmak üzere birçok insanın düştüğünü gördük. Evet. Yani ekipmanla düşmekle ekipmansız düşmek arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Yani örnek veriyorum hani 20 ile 30 ile giderken veya 15 ile giderken ekipmansız düştüğünde bir kırılma bile gibi şeyler olabilecekken ama ekipmanlı da hakikaten bir çizik bile almadan kurtulma şansın söz konusu. Evet. Dolayısıyla güvenliği ihmal etmeyelim diyorum. İlave etmek istediğin bir şey var mı? Benim yok. Güzel zaman- modeller. İkisi de çok Evet. sevdiğimiz modeller. Gayet güzel anlattın. Yani dediğim gibi ikisini de çok seviyoruz. Sen de tercihini söyledin. Ben de söyledim. Evet. Bu haftalık o zaman bu kadar diyelim. Yavaş yavaş kapatalım. Tamam. Evet, Dualtron Victor Limited ve Dualtron Achilles Limited'la birlikteydik. Dualtron Maçka Store'dan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Önce güvenlik diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.